Bir mahkeme salonu düşünün. Tüm dünyanın gözü o kürsüye kilitlenmiş, jüri üyeleri adeta buz kesmiş durumda. Bir avukat, hukuk tarihinin tüm ezberleri bozan o meşhur savunmayı yapıyor. Müvekkilim yaşananların merkezindeydi ama kontrol onda değildi. O gece gerçekleşen trajedide fiziksel bir güç vardı. Fakat o gücü yöneten irade bizzat karanlığın en derininden gelen bir varlığın ta kendisiydi. Bu bir film senaryosu değil. Bu 1981 yılında Connecticut'ta yaşanmış modern hukukun temellerini sarsan ve tarihin o meşhur savunma davası olarak geçen sarsıcı bir gerçek. Ancak bu trajik olaya giden yol 12 yaşındaki küçük bir çocuğun dünyasını kuşatan onlarca karanlık varlığın etkisiyle şekillendi. Bugün Warren çiftinin bile karşılaştığımız en tehlikeli vakka dediği o gizemli labirente, her şeyin başladığı o tekinsiz eve gidiyoruz. Birazdan duyacaklarınız sadece bir suç dosyası değil. Sevginin, fedakarlığın ve insan ruhunun nasıl bir pazarlığa kurban gidebileceği hikayesi. Eğer siz de bu gizemli yolculukta benimle birlikte yürümek, tarihin en merak uyandıran vakalarını hiçbir yerde duymadığınız detaylarla keşfetmek istiyorsanız, şimdi abone ol butonuna basıp bildirim zillerini açmayı unutmayın. Erman Erkan ailesine katılarak bu büyük keşfin bir parçası olun. Şimdi Brookfield'in sessiz sokaklarına dönüyoruz. Karanlığın içinde bekleyen o 43 misafirin kapısını çalmaya hazır mısınız? Başlıyoruz. This case was closed, but the truth is still inside. Brookfield'daki o mütevazı ev dışarıdan bakıldığında Amerikan rüyasının huzurlu ve sıradan bir parçası gibi görünüyordu. Ama evin boyalı duvarlarının ardında gerçeğin sınırlarını zorlayan, sanki nefes alan gizemli bir doku saklıydı. Glatzel ailesi içeri adım attığı an, evin atmosferi bir yaşam alanından açıklanamaz olayların sergilendiği tekinsiz bir sahneye dönüştü. Evin her köşesine sinmiş o soğuk varlığın ağırlığı insanın üzerine büyük bir baskı oluşturuyordu. Burada ışıklar sadece titremekle kalmıyordu. Sanki bir güç o ışığı sizden saklamak için ampulleri avuçluyordu. Duvarlardan gelen o soğuk fısıltılar geceye karıştığında Glatzel ailesi için zaman artık olağan seyrinden çıkmıştı. Mutfaktaki masadan koridorun sonuna kadar uzanan o görünmez güç. Atılan her adımı takip ediyor, insanın içine tarif edilmez bir ürpertiyle kaplatıyordu. Bu sadece fiziksel bir tedirginlik değil, mekanın ruhuna temeline işlemiş derin bir huzursuzluktu. Artık o kapıdan geri dönüş yoktu. Glatzel ailesinin sıradan yaşamı o gün o evin eşiğinden geçtikleri anda sonsuza dek değişmişti. Artık onlar çıkışı olmayan gizemli ve doğaüstü bir labirentin tam ortasındaydılar ve tek başınaydılar. David Glatzel henüz 12 yaşındaydı. Bisiklete binmesi, arkadaşlarıyla sokaklarda koşturması gereken o masum yaşta. Hayal gücünün bile ötesinde bir kuşatmanın tam da kalbinde kaldı. Ama David'in yaşadığı şey tıbbın açıklayabileceği bir hastalık ya da psikolojik bir sarsıntı değildi. Bu binlerce yıllık bir karanlığın savunmasız bir hayatı kendine maske tutmaya girişimiydi. 43. Dünyanın en büyük paranormal araştırmacıları Ed ve Lorian Warren eve adım attıklarında sadece bir olayla karşılaşacaklarını sanıyorlardı. Fakat gördükleri manzara karşısında hayatlarında ilk kez büyük bir şaşkınlık yaşadılar. David'in o küçük dünyasını kuşatan varlıkların sayısı tam da 43'tü. 43 ayrı isim, 43 ayrı kadim öfke ve 43 ayrı yıkım arzusu. Oda bir anda ağır ve rahatsız edici bir kokuyla doluyor, duvarlar sanki hareket ediyormuş gibi sarsılıyordu. David kriz anlarında artık bir çocuk gibi değil. Eklemlerine alışılagelmişin dışında bükülen bir silüet gibi hareket ediyordu. Görgü tanıkları onun destek almadan duvarlara tırmandığını, tavanın köşesinde asılı kalarak aşağıdakilere kapkara gözlerle
gözleriyle baktığını büyük bir şaşkınlıkla anlatıyorlardı. David'in ses telleri sanki içinde o güçler tarafından zorlanıyordu. 12 yaşındaki çocuk hayatında hiç duymadığı antik dillerde Latince ve Aramice ifadeler kullanıyor. Orada bulunan herkesin en derin sırlarını o yabancı seslerle yüzlerine haykırıyordu. Glatzel ailesi için ev artık bir yuva değildi. Açıklanamaz bir huzursuzluğun tam da merkeziydi. Işıklar kapalıyken bile odanın köşelerinde beliren o 43 gölge her gece David'in huzurundan bir parça daha koparıyordu. Warren'lar duaların ve geleneksel yöntemlerin bu güçler karşısında yetersiz kaldığını gördüklerinde karşılarındaki durumun sadece bir olay değil, kadim bir kuşatma olduğunu anladılar. David bazen aniden duruyor. Bedeni kaskatı kesiliyor ve donuk, ifadesiz gözleriyle odadaki herkese bakıp çok yakında yaşanacak olan trajediyi ve gelecek olan sarsıcı sonu işaret ediyordu. Ancak asıl büyük değişim bu 43 varlığın David'in bedenini yavaş yavaş terk etmeye başlamasıyla yaşandı. Çünkü aslında gitmiyorlardı. Sadece kendilerine daha çok dayanıklı, daha öfkeli ve daha sarsıcı olaylara sebep olacak yeni bir yuva seçiyorlardı. Karanlık David'in bedeninden süzülüp bir gölge gibi odadaki başka bir ismin üzerine çökmeye başlamak üzereydi. Warren'lar onlarca yıl boyunca bilinmezin kapılarını aralamış, en karanlık gölgelerle göz göze gelmişlerdi. Ama Brookfield'daki o evin içerisinde karşılaştıkları sınav onların bile tecrübesini aşan, ruhlarını sarsan bir trajediye dönüşecekti. David Glatzel'in 12 yaşındaki bedeni 43 ayrı varlığın ağırlığı altında eziliyordu. Ritüel devam ederken o da sanki dünyadan kopmuş, zamanın ve ışığın hükmünün kalmadığı karanlık bir boşluğa sürüklenmişti. Ritüeli yönetenler tam da bir çıkmazın ortasındaydı. O uğursuz varlık her çığlığıyla çocuğu terk etmeyeceğini, o küçük bedeni un ufak etmeden oradan ayrılmayacağını kulakları tırmalayan bir sesle haykırıyordu. Tam da o an, o saniyeye kadar sadece sessiz bir gözlemci olan, sevdiği kadının kardeşini o cehennemden çekip çıkarmaya çalışan 19 yaşındaki Arne Johnson hayatının en büyük, en geri dönülmez hatasını yaptı. Ya da belki de karanlığın bizzat kurguladığı, tarihin en talihsiz fedakarlığına imza attı. Arne, David'in çektiği o akıl almaz acıya, o masum gözlerdeki dehşete daha fazla dayanamadı. Odanın buz kesen havasında sesi titreyerek ama kararlı bir şekilde o büyük meydan okumaya başlattı. Karanlığın tam kalbine, o zifiri boşluğa doğru bağırdı. Onunla işim bitti. Onu bırak, beni al. O cümle döküldüğü an odadaki zamanın durduğunu hissettiler. Warren çifti dehşet içinde birbirlerine baktı. Çünkü bir kurtuluş değil, karanlığa açılmış resmi bir davetti. Arne sadece bir bedenden diğerine geçiş sağlamamıştı. O kendi iradesini ve ruhunun anahtarını kendi rızasıyla o kadim güce teslim etmişti. Warren'lar o acı gerçeği anlamıştı. Karanlık David'in hırpalanmış bedeninden yavaşça çekiliyordu. Ama çok daha büyük, çok daha diri ve stratejik bir avın ruhuna ilk düğümü atıyordu. 16 Şubat 1981, Brookfield'ın o gri ve dondurucu sabahında aslında gerçekliğin dokusu çoktan yırtılmıştı. Her şey sıradan bir insanın öfkesini bile tetiklemeyecek kadar küçük bir detayla, sadece 5 kuruşluk bir ödeme tartışmasıyla başladı. Ama o an Alan Bono'nun karşısında duran şey artık tanıdığı, sevdiği, her gün şakalaştığı genç Arne Johnson değildi. Odadaki oksijen bir anda çekildi. Işıklar sanki görünmez bir baskı altında titremeye başladı ve duvarlardan aşağı insanın iliklerini donduran o kadim ve tekinsiz soğuk süzüldü. Arnie'nin gözlerindeki o insansı ifade yerini derin bir boşluğa bırakırken mekanda sadece metalik bir uğultu ve yaklaşan trajedinin ağır gölgesi kaldı. Tartışmanın dozu yükseldikçe Arnie'nin yüzündeki o tanıdık ifade yerini tarif edilmez bir değişime bıraktı. Gözlerindeki insansı pırıltı saniyeler içinde söndü. Bakışları ışığı emen simsiyah bir boşluğa dönüştü. O an orada bulunanlar Arnie'nin bedeninden sanki başka birinin çok daha heybetli ve amansız bir varlığın gölgesinin taştığını hissettiler. Arnie cebindeki 5 inçlik çakıyı bir makine mekaniğiyle açtı. O an ne bir tereddüt ne de bir kişisel hınç vardı. Mekanda hissedilen tek şey her şeyi yerle bir etmeye yeminli, saf ve sarsıcı bir iradenin mutlak hakimiyetiydi.
Bir darbe yetmedi. 2, 3. Arne, Alan Bono'nun üzerine adeta kontrolünü tamamen yitirmiş, durdurulmaz bir güçle atılmıştı. Bono'nun çığlıkları odanın içinde yankılanırken Arne'nin dudaklarından insan doğasına ait olmayan, derinden gelen ve ürpertici sesler dökülüyordu. Tam 21 kez. O sarsıcı darbelerin her biri sanki o gün David'in bedeninden çıkan 43 gölgenin mutlak hakimiyetini ilan ediyordu. Bono çaresizce yere yığılırken Arne hala o dehşet verici mekanikle hareket etmeye devam ediyordu. Sanki karşısındaki bir dost değil, aşılması gereken son engelmiş gibi. Trajedi sona erdiğinde oda tarif edilmez bir yıkımın izleriyle dolmuştu. Ancak asıl açıklanamaz dehşet tam o an başladı. Arnie elindeki sarsıcı olayın izlerini taşıyan bıçakla odanın ortasında dururken bedeni doğaüstü bir açıyla sarsılmaya, kemiklerden sanki görünmez bir güç tarafından zorlanıyormuşçasına keskin çıtırtılar yükselmeye başladı. Olay yerinden bir gölge gibi uzaklaşırken arkasında bıraktığı sadece bir kayıp değil. O evin huzurunu emen o karanlık kuşatma artık Arnie'nin varlığını tamamen kendi mührü altına almıştı. Ben yapmadım. O buradaydı. Arne yakalandığında o dondurucu soğukta ve olayın sarsıcı izlerinin ortasında yürümesine rağmen vücut ısısı normalin çok altındaydı. Polislerin gözlerinin içine baktığında memurlar hayatları boyunca unutamayacakları o mutlak boşlukla karşılaştılar. Arne orada değildi. O hamleleri yapan, o darbeleri indiren ve odada hayatın sönmesine neden olan o yabancı güç hala oradaydı. Ancak artık Arne'nin zihninin en karanlık dehlizlerine gizlenmişti. Bu, Brookfield için sıradan bir soruşturmanın sonu değil. Açıklanamaz olanın mahkeme salonuna taşınacağı o büyük ve sarsıcı sürecin başlangıcıydı. Arne Johnson, bileklerine o ağır soğuk kelepçe vurulduğunda aslında sadece 19 yaşında bir genç değil. İnsanlık tarihinin en kadim ve en karanlık tartışmasında tutuklanıyordu. Brookfield kasabasının bu sakin görünümlü dosyası bir anda Amerikan hukuk sisteminin temellerini sarsacak, sınırları zorlayan bir meydan okumaya dönüştü. Savunma avukatı Martin Minella adliye koridorlarında yürürken elinde sıradan bir hukuk kitabı değil, adeta bilinmezin kapılarını aralayan bir dosya tutuyordu. Stratejisi sadece cüretkar değil, aynı zamanda mantığın sınırlarını zorlayan bir türdendi. Cinayeti de reddetmiyordu. Ancak o bıçağı tutan elin bu dünyaya ait olmayan amansız bir irade tarafından yönetildiğini iddia ediyordu. Mahkeme salonu artık yasaların ve maddelerin değil, rasyonel akıl ve metafiziksel dehşetin çarpıştığı amansız bir savaş alanıydı. Şeytani sahiplenme savunması, o yüksek tavanlı salonun soğuk duvarları arasında yankılanırken jüri üyelerinin yüzündeki o şaşkınlık ve korku karışımı ifade davanın ağırlığını gözler önüne seriyordu. Avukat Minella, İngiltere'deki benzer vakaları emsal göstererek mahkemeyi sarsmaya çalışırken tanık kürsüsü tarihin en alışılmadık isimlerini ağırlıyordu. Ed ve Lorian Warren kürsüye çıktıklarında yanlarında David'in o sarsıcı deneyimine dair ses kayıtları ve kan dondurucu fotoğraflar vardı. Mahkeme salonu bir anda hukuk kitaplarının kuru metinlerinden sıyrılıp ritüellerin, kadim dillerdeki o anlaşılmaz seslerin ve insanüstü güçlerin anlatıldığı karanlık bir tiyatro sahnesine dönüştü. O an orada bulunanlar için gerçeklik algısı hukukun sınırlarını aşan dehşet verici hikayeyle tamamen yerle bir olmuştu. Ancak modern adalet sistemi kanıtlanamayan bir karanlığa kapılarını açmaya hazır değildi. Hakim Robert Callahan kürsüsünde otururken sadece bir sanığı değil, rasyonel aklın ve bilimin binlerce yıllık otoritesini savunuyordu. Ve o tarihte geçen davanın kendi kaderini mühürleyen o keskin kararını açıkladı. Hukuk somut delillere dayanır. Paranormal iddialarının bilimsel olarak kanıtlanamaz ve bu nedenle jürinin değerlendirilmesine sunulamaz. Bu karar savunmanın kalbine indirilen bir balyoz darbesi gibiydi. Mahkeme salonundaki o zaten ağır olan hava hakimin bu sözleriyle bir anda buz kesti. Doğaüstü güçler bir cinayetin mazereti olamazdı. Adalet sadece görünen ve dokunulan kanıtların ışığında yürümek zorundaydı. O an Arne'nin kaderi artık görünmez bir varlığın değil, soğuk hukuk maddelerinin ellerine bırakılmıştı.
Böylece bu dava hukuki bir zafer değil, tarihin en karmaşık, en karanlık ve belki de en anlaşılmaz vakalarından biri olarak tozlu raflardaki yerini aldı. Hukuk sistemi kapılarını bu doğaüstü karanlığa kapatmıştı. Ama mahkeme salonundan çıkan herkesin zihninde o zehirli soru asılı kalmıştı. Adalet gerçekten görünmeyen bir katili cezalandırabilir miydi? Yoksa o gün mahkum edilen tek şey Arnie'nin bedeni değil, gerçeğin ta kendisi miydi? Davanın tüm o karanlık büyüsü, yargıç Callahan'ın kürsüye vurduğu o buz gibi kararla bir anda bozuldu. Modern hukuk sistemi, kadim karanlıkları, cehennemden gelen fısıltıları veya bir insanın iradesini ele geçirilen o görünmez ipleri kabul etmeye asla yanaşmıyordu. Mahkeme salonunda yankılanan o tüyler ürpertici ses kayıtları, Warren çiftinin dehşet dolu tanıklıkları ve David'in parçalanmış masumiyeti, rasyonel dünyanın o gri duvarlarının arasında sadece birer subjektif inanış olarak haftalanıyor. Adalet gözlerini gerçekliğin ötesine, o görünmez dehşete sımsıkı kapamıştı. Jürinin önüne konulan dosya artık iblisler ve metafiziksel savaşlarla ilgili değil. O dosya bir adamın bir başka adamı göğsünden 21 kez bıçak saplamasının en yalın, en ruhsuz ve en mekanik incelemesi haline getirildi. Adalet terazisi kanıtlanamaz olanı bir kenara itti. Uzun, yıpratıcı ve vicdanları sorguladığı o müzakerelerin ardından jüri hükmü açıkladı. Arnie Johnson birinci derecede kasten öldürme suçundan beraat etti. Ancak birinci derece adam öldürme suçundan suçlu bulundu. Hukukun soğuk mantığı o gün ruhun ve görünmez olanı susturmuştu. Bu karar aslında sistemin vicdanını rahatlatmak için bulduğu bir orta yoldu. Ama bu orta yol 19 yaşındaki Arnie için hayatının verimli yıllarını o soğuk betonların ardında geçireceği 10 veya 20 yıl arası değişen bir hapis cezası demek. Karar açıklandığında salonda yükselen o ağır sessizlik aslında adaletin bir cevabı değil, bir pes edişiydi. O gece bıçağı tutan gerçekten Arnie'nin kendi iradesi miydi? Yoksa sevgi uğruna bedeninin sunduğu o karanlık varlık? Bu soru jürinin nihai kararıyla birlikte hukuk sisteminin o zifiri karanlık ve tozlu raflarına cevabı asla verilmeyecek olan muamma olarak sonsuza dek kaldırıldı. Geriye ise sadece işlenmiş vahşi bir cinayetin soğuk değişmez gerçeği ve tarihin tozlu sayfalarına kanla kazınan o tartışmalı, o tekinsiz cümle kaldı. Şeytan yaptırdı. Arnie Johnson hapis cezasını tamamlayıp o soğuk duvarların arasından çıktığında takvimler artık bambaşka bir dünyayı gösteriyordu. Ama onun zihnindeki takvim 16 Şubat 1981'in o kanlı gecesinde takılıp kalmıştı. Hapishanede geçirdiği yıllar boyunca ne bir kez olsun masum olduğunu iddia etti, ne de işlediği günahın yükünden kaçtı. Sadece sustu. 40 yılı süren derin, karanlık bir sessizlik. Bugün Arnie, o meşhur davanın gölgesinde yaşlanmış bir adam. Kimilerine göre o hukuk sistemindeki bir boşluktan yararlanmaya çalışan soğukkanlı bir katil. Kimilerine göre ise sevdiği kızın kardeşini kurtarmak için ruhunu iblislere vermiş trajik bir kahraman. Warren çiftinin arşivlerindeki o toz dosyalar artık kapandı. Mahkeme salonundaki fısıltılar dindi. Ama o gece odada olan her şey belki de hala bir yerde bir davet bekliyor. Peki sizce o gece bıçağı tutan o el, öfkenin yenik düştüğü bir insan eli miydi? Yoksa Arnie sevginin bedelini ruhuyla ödeyen, tarihin gördüğü en talihsiz kurban mıydı? Asıl korkunç olan gerçeği hiçbir zaman tam olarak bilmeyecek olmamızdır. Çünkü bazı sırlar mezara değil, o karanlık dehlizlere aittir. Karanlıkta kalın. Ama ışığınızı asla kaybetmeyin. Erman Erkan'dan bugünlük bu kadar. Bir sonraki dosyada gizemin en derinliklerinde görüşmek üzere. Abone olup yorum yapmayı unutmayın.